Günümüzde gebelik ve doğum alanındaki hızlı değişimler ile doğumun doğal bir eylem olduğu neredeyse unutuldu. Bunun sonucu olarak kadınların doğum yapma güçlerini kaybettikleri, doğumda kontrolü sağlık personeline bıraktıkları ve beraberlerinde sezaryen ya da müdahaleli doğum oranlarının arttığı görülür. Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranının %15'i aşmamasını öneriyor. Bugün ülkemizde sezaryen doğum oranı maalesef bunun çok üzerinde. Bölgelere göre farklılık göstermekle beraber özel hastanelerde sezaryen doğum oranının %85 civarında olduğu belirlenmiştir. Sezaryen oranındaki bu artış anne ve bebek sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir sorundur. Bu sorunun çözümünde doğum öncesi eğitim çok önem taşıyor. Çünkü eğitim çiftlere gebelik, doğum ve lohusalık dönemine ilişkin bilgi sağlamakta, kadının normal doğum yapacağı konusunda kendisine olan güvenini arttırıp solunum ve gevşeme egzersizlerini öğreterek doğum kasılmalarıyla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Bugün dünya üzerinde kullanım artan ve normal doğum oranını ciddi oranda arttıran aktif doğumu konuşacağız. Aktif doğum nedir? Aktif doğumun ne avantajları vardır? Zararı var mıdır? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Aktif doğum kadını içgüdüleri doğrultusunda doğumda ona hareket özgürlüğü tanıyan ve doğal doğumun önemini vurgulayan bir metot olmasına rağmen ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Oysa ki aktif doğum metodunun önerileri incelendiğinde doğum ile ilgili yapılan kanıt düzeyi yüksek çalışmalar ve kanıta dayalı rehberlerin önerileriyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu videonun amacı doğuma hazırlıkta aktif doğum yaklaşımına açıklık getirmek ve bu yaklaşımı kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda incelemektir. Sağlık hizmetlerinin amacı mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak toplumun, dolayısıyla bireyin en iyi seviyede fiziksel, çevresel ve psikososyal sağlığını sağlamaktır. Bu hedefi başarmak için kanıta dayalı çalışmaların sonuçlarını kullanmak kaçınılmazdır. Sağlık alanında kanıta dayalı uygulama, konuyla ilgili araştırmaların seçilmesi, incelenmesi, güvenilir sonuçların sentez edilmesi ve bu sonuçların uygulamaya yansıtılmasını içeriyor. Peki aktif doğum nedir? Aktif doğum ilk olarak Janet Balaskas tarafından tanımlanan bir felsefedir. Janet aktif doğumun yeni bir şey olmadığını vurgulamakta ve aktif doğumu kadının kendi içgüdülerini ve vücudunun fizyolojik mantığını izlemesinin yolu olarak tanımlıyor. Aktif doğumda kadın sağlık personeli tarafından yönetilen bir doğum pasif alıcısı olmamakta, aksine doğum sırasında kendi vücudunu yönetmektedir. Aktif doğum tamamen annelerin isteğiyle gerçekleşen ve annenin vücudunu istediği gibi kullanmakta özgür olduğu doğal ve kendiliğinden olan bir doğumdur. Gereksiz müdahalede bulunan doğuma göre daha konforlu, güvenli ve etkindir. Aktif doğumda diğer doğum felsefelerinden farklı olarak 3 temel nokta özellikle vurgulanmaktadır. Doğumda kadının pozisyonu, kadında salgılanan hormonlar ve doğuma etkisi, gebelikte ve doğumda egzersizin önemidir. Aktif doğum yaklaşımında bu 3 temel noktanın yanı sıra doğumda yapılabilecek masajlar ve doğumun evrelerine uygun kadınların alabileceği pozisyonlar da partnerin nasıl yardım edebileceğine değinilmekte. Doğumdan sonraki döneme özgü ise emzirme ve doğum sonrası egzersizler üzerinde durulmaktadır. Günümüzde birçok kadın hastanelerde sağlık personelinin tercihi üzerine sırt üstü veya yarı yatar pozisyonda doğum yapmaktadır. Oysa bu durum doğumda aktif rol oynayacak olan kadını pasif hale getirmektedir. Aktif doğumun felsefesinde doğum için en uygun pozisyonun kan damarları üzerine baskı yapmayan, hareketi kısıtlamayan, pelvisin tam olarak serbest olduğu, bedenin yer çekimiyle uyumlu çalışabildiği pozisyonlar olduğu vurgulanır. Aktif doğum yaklaşımında doğumun tüm süreçlerinde ayakta durma, yürüme, dizüstü durma, oturma veya çömelme gibi dik pozisyon
pozisyonlar öneriliyor. Aktif doğumla benzer şekilde doğumla ilgili araştırma yapan birçok kuruluş kadınların doğum boyunca en rahat ettiği pozisyonu almasına ve hareket etmesine yardımcı olunması ve cesaretlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı şekilde doğum boyunca hareket etmenin kanıtlanmış bir zararı olmadığı biliniyor. Aktif doğum yaklaşımında dik pozisyonların doğuma sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz. Bebeğin baş ve gövdesinin ağırlığı yer çekiminin etkisiyle serviks üzerinde baskı yapmakta ve serviksin daha hızlı açılmasını sağlamaktadır. Rahim kasılmalar sırasında öne ve yukarıya doğru yükselmektedir. Yatar pozisyonda rahmin bu hareketlerini gerçekleştirmesi yer çekiminin direnciyle engellenebilir. Oysa doğumda dik pozisyonlar tercih edildiğinde rahim dirençle karşılaşmadan çalışabilmektedir. Sırt üstü pozisyonda rahmin ağırlığı nedeniyle rahim arkasında yer alan bölgeye baskı yapmakta ve annede hipotansiyona sebep olurken dik pozisyonda bu durum engellenmektedir. Sırt üstü pozisyonlarda rahmin arka bölgesine baskı sonucu rahim ve plasenta yeterince kanlanmadığı için fetüsün kalp atımlarında bozulma olabilmektedir. Dik pozisyonlarda ise plasental dolaşım daha iyi olduğundan oksijen fetüse daha rahat ulaşmaktadır. Dik pozisyonlarda sinirler üzerine olan baskı azaldığından rahim kasılmaları sırasında ağrı daha az hissedilmektedir. Kadının kuyruk sokumu bebeğin başı doğum kanalında rotasyonlarını gerçekleştirirken pelvisin hacmini arttırmak için geriye doğru esnemektedir. Kadın dik pozisyonda olduğunda pelvisteki eklemler serbestçe genişler ve hareket eder, bebeğin inen başına uyum sağlarlar. Yarı yatar ya da tam yatar pozisyonlarda bu mümkün olmamaktadır. Kadın dik pozisyonda olduğunda perinedeki dokular genişleyip bebeğin çıkan başı çevresinde geriye doğru sıyrılmaktadır. Bu nedenle dik pozisyonlar epizyotemi ihtiyacını azaltmaktadır. Doğumda kadının pozisyonunun doğum sürecine etkisine yönelik yapılmış kanıt değeri yüksek olan inceleme çalışmaları bulunmaktadır. Doğumun ilk safhasında yürüme ve dik pozisyonların doğum süresini kısalttığı, anne ve bebek sağlığını negatif etkilemediği saptanmıştır. İşte bu yüzden doğumun ilk safhasında kadınların dik pozisyon almaya cesaretlendirilmesi önerilir. Sağlık personeli kadınların doğumda kasılmalar boyunca en rahat ettiği pozisyon alması ve hareket etmesine yardımcı olmalı ve kadını cesaretlendirmelidir. Sağlık personeli kadınların doğumun ikinci evresinde yatar veya yarı yatar pozisyon yerine kadını daha rahat ettiği pozisyon almasına cesaretlendirmelidir. Çevre hareket özgürlüğünde önemlidir. Bu nedenle anne adayının bulunduğu oda uygun hale getirilmeli ve kadın pozisyon değiştirilmesine cesaretlendirilmelidir. Doğumun ilk safhasında pozisyon değişikliği kadının ağrıyla baş etmesine yardımcı olabilecektir. Doğumun ikinci safhasında dik pozisyonlar daha fazla kan kaybına rağmen bu safhanın daha kısa sürmesini sağlar. Daha az müdahaleli doğuma ve daha az epizyotemiye neden olacaktır. Kanıta dayalı çalışma ve rehberlerin önerilerine dikkat alındığında aktif doğum yaklaşımında önerilen dik pozisyonlar ve doğumda pozisyon değişikliğinin yararlı olduğu görülmektedir. Gördüğünüz gibi aktif doğumun birçok faydası var. Belki de aktif doğumu ilk defa duydunuz ve bugün bu doğum şeklini öğrendiniz. İlerleyen süreçte daha derin bir araştırma yapabilir. Sonrasında doktorunuzla bu konu hakkında görüş alışverişi yapabilirsiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız bu yöntemi tercih eder miydiniz? Yorumlara sebeplerinizi yazarsanız anne adayları arasında bir fikir alışverişi olmuş olur. Özellikle önceki doğumlarda bu yöntemi kullanan anneler fikirlerini paylaşırsa çok sevinirim. Her ne şekilde doğum yaparsanız yapın, İnşallah travmasız güzel bir doğum yaşarsınız. Sonrasında o güzel yavrunuzu huzurlu bir şekilde kucağınıza alırsınız inşallah. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.